Yılların efsane esnaf lokantası yemeği. Yiyenlerin damaklarını çatlatacak müthiş bir yemek. Patlıcanı soymakta, kesmekte zorlananlar aynen bu şekil dilimleyebilir. Bir patlıcan, toplam 2 patlıcan kullanacağız. İlk başta paçalı bir şekilde soyuyoruz. Daha sonra dilim dilim kesiyoruz. Aynen bu kalınlıkta olmalı. Kafasını kes. İşte bu kadar kolay. Hiçbir alete gerek yok. Bakın. Buradaki önemli nokta hepsinin hemen hemen eşit kalınlıkta kesilmesi. Tuz. Acı suyunu bırakması için tuzlamamız yeterli. Suya koymanıza gerek yok. Her sıra patlıcandan sonra tuzluyoruz. Saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bu sefer vampir bir esnaf. Esnaf vampirin tarif defteri. Yine patlıcanları aynı kalınlıkta kesiyorum. Evdeki malzemelerle hemen hemen herkesin yapabileceği müthiş bir yemek yapıyoruz. Tavanın sadece tabanını kaplayacak kadar sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Patlıcanın şöyle tuzunu sıyırdıktan sonra hemen yağın içine. Esnaf yemekleri yapanlar, ev yemekleri yapan hanımlar, kanalımızı izleyenler bu yemeği gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Daha tam kızarmadan çeviriyorum. Çünkü ister fırında ister tencerede bir ikinci pişirme yapacağız. Ön pişirme yapıyoruz. Hemen bir havlu kağıt. Fazla yağını süzeceğiz. Böylece çok daha lezzetli olacak. İstediğim kadar kızardığını görüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Tamamen kızartmanıza gerek yok. Sadece yağın lezzetini ve ön tarafını ve arka tarafını kızarması yeterli. Patlıcanları kızarttıktan sonra patates kullanacağız. 3 tane orta boy patates. Buradaki önemli nokta patateslerin hemen hemen hepsini aynı boyda kesmek. Pişme açısından önemli. Bakın tam bu boyda olması önemli. Hepsi aynı boyda. Patatesleri kendimden uzağa doğru yağın içine atıyorum. Bir tarafı, ön tarafı kızardıktan sonra çevirmeye başlıyorum. İçinin kızarması önemli değil. Aynı patlıcan gibi. Bakın, yemeği sadece bu patlıcan ve patatesten yapabilirsiniz. Ama daha da lezzetlendirmek, daha da zevkli hale gelmesini isteyen tavuk eti, isteyen kırmızı et, isteyen kıyma kullanabilir. Ben bir tavuk göğsü kullanacağım. Tavuk göğsünü ince ince kesiyorum. Bakın aynen bu kalınlıkta. Ne çok ince ne çok kalın. Patatesler içi pişmedi ama benim için şu anda yeterli. Hemen tavadan alıyorum ve tavuklara yer açıyorum. Yıllardan beri Ali Koç beni bulsun, Ali Koç beni bulsun diyorum. Kanalı takip edenler biliyor değil mi? En son yaptığı hareketi gördünüz değil mi? İnsanları Amerika'dan, Avustralya'dan, Norveç'ten getirtip sanki çok büyük bir karar alacakmış gibi hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir karar alamadılar. Resmen dağ fare doğurdu. İnanılmaz bir şey. Ya hiç mi akıllı birisi yok yanımda? Kesme perdesinin faydaları görüyorsunuz değil mi? Etraf tertemiz. Bakın içinin pişmesi yine önemli değil. Sadece dışı pişsin, kızarsın yeterli. Geldik tarifin en önemli yerine. Biraz daha zeytinyağı kullanalım. Sosunu yapacağız. Aynı esnaf lokantasının birebir. 4 tane sarımsak. Ne kadar çok sarımsak kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Hemen ilk başta 2 tanesini patlatarak içine atıyoruz. Isıyı kısıyoruz. En düşük ateşte devam ediyoruz. Diğer 2 taneyi patlatarak içine tamamen yağın içine lezzeti geçsin. Şöyle biraz karıştıralım. Tamamen lezzetlendiğine inandığım anda bardak ölçüsüyle yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Ve işte erkek gücü görüyor musunuz?
Daha önceden hazırladığım kışlık domates sosu. Eğer kışlık domates sosunuz yoksa domates rendeleyebilirsiniz. Şöyle bir su bardağı. Fakat yeterli olmadığını görüyorum. Hemen yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Sarımsağın bütün lezzeti sosa girsin. Domates sosuyla birleşsin. Bu arada eğer ki sosunuzun daha kıvamlı olmasını istiyorsanız mutlaka domates kullanmalısınız. Bir bütün domates kullanacağım, büyük boş. 8 parçaya bölüyorum. Kabuklarıyla birlikte kullanıyorum. Piştikten sonra kabukları ayrılacak. Merak etmeyin, içinden alabileceğiz. 2 çay kaşığı kekik, sıra baharatlara geldi. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Ve zerdeçal. Artık yemeklerde zerdeçal kullanalım. 1 çay kaşığı zerdeçal. Hem sağlıklı hem de çok lezzet katacak. Bütün baharatları içine karıştıralım. Ve artık en son vuruşu yapıyoruz. Sıcak su. Herhalde bir su bardağı yeterli olacak gibime geliyor. Hemen bir bakalım. Bir su bardağı sıcak su. Şöyle bir karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 20 dakika sosun yavaş yavaş pişip kendine gelmesini, lezzetlenmesini istiyorum. Bu arada burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Unutmayın, lezzet ufak detaylarda saklı. Artık burada bir karar vermelisiniz. İsterseniz bu yemeği fırında, isterseniz tencerede pişirebilirsiniz. Ben fırına girecek bir tencere kullanıyorum. Patlıcanın ince taraflarını diziyorum. İlk başta aşağı gelecek şekilde. Daha sonra bir domatesi ortadan çizikler atıp tam ortasına yerleştiriyorum. Patatesleri yanlarına diziyorum. Sıra tavuklara geldi. Aynı şekil tavukları da domatesin etrafına diziyorum. Ve biber, isteyen biber kullanabilir. Domatesin etrafını biberle çeviriyorum. Daha sonra kalan patatesi tavukların üstüne dizmeye devam ediyorum. Sosu tamamen 20 dakika pişirdikten sonra üstüne döküyorum. Ve patlıcanları üstüne doğru kapatmaya başlıyorum. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Ve bu hemen fırına 200 derece 30 dakika. Hop! Değmesin, yakar. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? İnanılmaz güzel kokuyor. Hemen şöyle bir parça üstüne suyundan domatesi ev yapımı yoğurt. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Bunu yemenin bir şekli var yalnız. Pideyi alırsın. Şöyle koparırsın. İçini açarsın. 3 parmak tekniği. Bu tekniği geliştirmem yıllarımı aldı. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Bir de şöyle bir tadına bakın. Açın ağzınızı. Nasıl mı olmuş? Nasıl mı olmuş? İnanılmaz lezzetli. Patlıcan yemeğinin lezzetli olduğunun en büyük göstergesi suyunun lezzetli olmasıdır. Yedikçe yemek istemelisiniz. Suyu o kadar lezzetli olmalı. Çorba gibi içmek istemelisiniz. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün herkes bu kanala abone olacak. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.